Evet, bu hafta da PPR Motorsport kanalından herkese merhaba. Bu hafta soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Soru cevaplarımız var. Bugünkü soru cevap serilerimizin bize yönlendirdikleri birlikte aynı zamanda bizim de PPR Motorsport'la alakalı merak edilenleri biraz sana yönelteceğiz. Evet. İlk sorumuz, Kaan Güvenir kimdir? Kaan Güvenir kimdir? 23 Ocak 1985 yılında İstanbul'da doğdum. Babam Balıkesirli, anne tarafım Bulgaristan göçmeni. Otomobillere çok meraklı biriydim her zaman. Doğduğumdan itibaren. Uzay teknolojilerine çok meraklıydım. Otomobillere zaten söyledim. Otomobillere ilgi. Hem bunun benim asıl ilgim, hani otomobil motorlarının geliştirmesi yönünde bir ilgim vardı çok çocukluğumdan beri. Zaten bununla ilgili de eğitimimi yurt dışında tamamladım bu motorlarla alakalı. Evet, ikinci sorumuz, bu işe neden başladın? Bu işe neden başladım? Çünkü sevdiğim için başladım. Sevdiğim işi yapmak her zaman benim idealimdi. Çünkü başka türlü bir iş yapamam yani. Kendi sevmediğim bir işi yapamam. Çünkü karakterim buna müsaade etmez. Yani ben ittirsem de karakterim müsaade etmez. O yüzden kendimi de bildiğim için zorlamadan sevdiğim bir işi yapmak istediğim için bu işi seçtim ve yaptığım ilk iş budur yani. Başka bir iş yapıp da bu işe şey yapmadım. Küçüklüğümden beri planladığım bir işti. Bu planladığım işi Allah'a şükür yaptım, devam ettiriyorum. Üçüncü sorumuzda, bu işi sana sevdiren ne oldu? Bu işi sevdiren biraz da ailede dayılarım da çok otomobillerle alakalıydı. Onlar çok seviyordu. Yarış olsundur, rallileri izlemeye giderlerdi. Kendileri Şile yolunda gazlamaya giderlerdi. Bunların hikayelerini falan duyardım. Yani şeyle beraber, nasıl anlatayım? Onlarla beraber ralli sporunu izlemeye başladık. Çünkü dayımlara ne zaman gitsem illaki haberlerden sonra otomobil sporlarıyla alakalı haberler, hafta sonları tamamen otomobil sporlarıyla alakalı programlar vardı. Bunları izlerdik. Bir de şöyle bir olay var. Ben bir dönem Merter'de oturdum. Karşı tarafta, yani şu anda Anadolu yakasında oturuyorum. Merter'de otururken sanırım 8 yaşındaydım. Umut diye bir arkadaşım vardı. Umut diye arkadaşımın dayısının bir Miyofori arabası vardı. Ama gerçekten de o zamana göre çok iyi hatırlıyorum, net hatırlıyorum. Profesyonel yapılmış bir araçtı yani. Şu anda bile ortaya çıksa gerçekten profesyonel şekilde yapılmış, hazırlanmış bir araçtı. İşte ben size profesyonel dediğimde şunu anlayın yani. Motoru güçlendirilmiş, yürüyeni ona göre yapılmış, günün ilerisinde bir otomobildi. O Bakırköy'de otururdu. Bakırköy'den de Topkapı'ya işe giderdi. Ben de okula giderdim. O zamanlar okul yakındı. İlk spor otomobillerle, hani spor derken yarış için dinamikleştirilmiş bir otomobili yakından orada gördüm. Daha öncesinden de hani gördüğüm otomobiller rally izlemeye vesaire gidiyorduk. Ama orada ilk karşılaşmam oydu. Her gün okula giderken, okulumuz yakındı, aşağı E5 kısmına iniyordum. Geçeceği saati bildiğim için okula da geç kalıyordum orada. Geçeceği saati ilk önce araba geçerken ben tam orada izliyordum. Geçtikten sonra okuluma öyle gidiyordum. Yani böyle bir hikaye. O kadar seviyordum otomobilleri. Özellikle otomobillerin verdiği farklı karakteristik sesleri aklımda tutardım. Ve neden bu seslerin farklı sesler olduğunu, neden, yani kendime sorardım, araştırırdım. Bununla beraber ailemde dayımın eşi, yengem, bilim teknik dergileri bana küçükken TÜBİTAK'ın yayınladığı o yıllarda, 90'lı yıllarda TÜBİTAK'ın yayınladığı bilim teknik dergilerine abone oldu ve dergiler her ay bana posta yoluyla geliyordu. Ben bu işte dergilerin incelediğim şeyler vesaireler vardı. Konunun çok dışına çıkmayalım. Ailede zaten bir mühendis vardı, diğer dayım. O da NASA'nın birinci mühendisiydi. O geldiği zaman onunla çok sohbetlerimiz oluyordu. Uzaya olan merakım da buradan kaynaklanıyor. Yani örnekler vardı, hobiyi iş haline getirdik. Yıllar sonra TÜBİTAK dedik. Yıllar sonra TÜBİTAK'ta bir motor bir şey yapıp, bir proje yapıp TÜBİTAK'ta test etme şansı da bulduk. O da güzel bir şey oldu benim için. Yani yıllar sonra. Evet, ayrıca bir videosu çekilebilir. Yani benim bu işi yapmamam biraz şey olurdu, abes olurdu yani. Bu işi yapmayıp da başka bir iş yapmam abes olurdu. O yüzden de Allah'a da şükürler olsun ki yolumuz bu şekilde çizildi. Biz de bu işi yapıyoruz yani. Buradaki genel soruları soruyoruz sana da bir sonrakinde hani yorumlarda aşağı gelirse veya Instagram'dan DM olarak da attıklarında
ikinci bir soru cevap daha yapacağız. Burada da daha çok takipçilerin işte ürün almak isteyenlerin sormak istediği soruları, merak edilenleri açıklayabiliriz. Piper Motorsport'un gelecekteki planları nelerdir? Gelecekte birçok planımız var. Kısa vadedeki planlarımızdan bir tanesi işte şu anda Mitsubishi Evo 9 kapağını üretiyoruz sıfırdan. Üreteceğiz daha doğrusu. Bununla beraber bazı motor blokları vesaireler, bazı motor blokları falan onlar tasarım aşamasındayız. Gelecekteki planlarımız gerçekten bize düşündükçe umut veriyor. Çünkü çok değişik projelerle geleceğiz. Bunlar biraz sürpriz olsun. Çok fazla da şey yapmak istemiyorum, değinmek istemiyorum bunlara. Ancak kısa vadede yapacağımız şeyleri söyledim. Her dakika yeni otomobiller, yeni motorlar tasarlanıyor. Bu motorların modifiye parçaları, bu motorların manifoldları, bu motorların kapakları, bu motorların blokları tasarım çalışmalarına devam ediyoruz şu anda. 5. sorumuz, en çok hangi ülkede satış yapıyoruz? Amerika, Malezya, Endonezya, Asya tarafı, İngiltere, Avustralya, Almanya, bununla beraber yani dünyanın öyle Yeni Zelanda'ya bile satış yapıyoruz. Güney Afrika'ya bile satış yapıyoruz. Belli olmuyor bizim işimiz ama en çok Amerika'ya şeyimiz oluyor, satış. Bazen zaten ben de kulak misafirim, çok acayip böyle benim bile ismini duymadığım ülkelerden bile istenilebiliyor. Türkiye'de peki durum nedir abi? Maalesef Türkiye'de otomobil sektörü çok gelişmiş değil. Çünkü işi bilen insanlar işin başında değil. Ama ülkemizin son zamanlarda, son yıllarda yaptığı ataklar çok iyi. TOG olsun, Kıbrıs'ta bir proje yapıldı, bir otomobil yapıldı. O da yerli Türk. Ama gelişecektir. Ancak dediğim gibi böyle bir şey var. Türkiye'de işin bilen insanlar hep işin başında değil, işi bilmeyen insanlar işin başında. O yüzden de ama bunlar hiç önemli değil. Doğru birdir. O yüzden de günün birinde herkes işi bilenler işin başında olacaktır. 6. sorumuz, Gönder gelsin. en çok satılan ürünlerimiz hangileri? En çok satılan ürünler Hayabusa bilet kapak. Bununla beraber K24 motor bloğu, GTR kapakları internet sitemizde olmamasına rağmen çok fazla satılıyor. Piston kolları K serisi, Honda, Hayabusa, işte efendime söyleyeyim Suzuki Hayabusa, bir sürü şey var ama en çok satılan şeyler şu anda Hayabusa ile Honda grubu. Bununla beraber işte Porsche'nin valfleri, Porsche'nin piston kolları, 997, 991, 996. Satılmayan ürünümüz yok yani şey olarak karışık. 7. sorumuza geçiyoruz. Paketlemede nelere dikkat ediyoruz? Bu konu bizim için çok önemli. Çok iyi tecrübe ettik yıllardan beri. Şöyle bir şey söz konusu. Asya ülkelerine giderken paketlemeyi çok iyi yapmanız lazım. Çünkü oranın gümrük memurları biraz hovarda mı artık nedir bilmiyorum. Yani koliler kırılıyor genelde. O yüzden Asya'ya gönderirken kesinlikle ABS plastik. Ama son dönemlerde artık her yere ABS plastik kullanmaya başladık. ABS plastik kullanmasak da çift yollu kartonlarımız var, karton kutularımız var. Bunların içerisine köpük basıyoruz. Şimdi ABS plastiklerin içine de köpük basmaya başladık. O yüzden dikkat ettiğimiz bölgelerden bir tanesi Asya bölgesi. Asya bölgesine gittiği zaman çok iyi kargoluyoruz, çok iyi kutuluyoruz. Evet, 8. sorumuz, müşterimizin genel geri dönüşleri nasıl oluyor? Şimdi şöyle bahsedeyim. %90'ı bizden memnunum. Zaten biz bunları Instagram üzerinden paylaşıyoruz müşterilerimizin geri dönüşlerini. Bazı müşterilerimizi de gerçekten memnun etmek çok zor. Ama bunu hiç kimse %100 yapıyorum diyemez. Dünyada hiçbir firma. Ancak ben bunu dürüst olmak açısından söylüyorum. Öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki ürün hiçbir problem görmemiş ürün mesela. Kargo kutusunun dışı kırılmış ama üründe bir problem yok. Bunu bile dert edenler var. Bize söyle. Tabii ki dert edecek, bize söyleyecek ama bunu tabii ki problem boyutuna taşıyanlar var. O yüzden biz böyle daha çok bu işe saygı duyan müşterileri seçiyoruz ve saygı duyan müşterilerle çalışmaya çalışıyoruz. Yani biz müşteri bize bir iş geldi, herkesine her işi şey yapmıyoruz açıkçası. Daha çok bu işe saygısı olan insanlarla çalışmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki kimseyi kırmıyoruz, kimseyi üzmüyoruz, kimsenin de kalbini kırmıyoruz. Çok dikkatlice insanlarla iletişim halindeyim. Arkadaşlar bu haftalıkta bu kadardı. Kendinize iyi bakın demeden önce kanala abone olmayı, like atmayı, bir de nasıl videolar istiyorsanız gerçekten düşünün ve yorumlar kısmına yazın. Biz bu yorumları okuyoruz. Nasıl videolar çekmemiz gerektiğini, nasıl videolar istediğinizi, biz sadece şey değil, merak ettikleriniz. Bunları da yazın. Bunları da çekmeye çalışalım. Biz bunları dikkate alıyoruz. Yorum yapmaktan çekinmeyin. Bir daha tekrarlıyorum. Kanala abone olmayı, kanalımızı başkalarıyla, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.